Herkese merhaba. Robotori uygulamasının devamına hoş geldin. Birinci bölümde hatırlarsan parçalarını oluşturmuştun. Şimdi ikinci bölümdesin, yani montaj için hazırsın. Montaj bölümünde parçaları aynı burada görüldüğü gibi şekilleri yerleştireceğiz, bir araya getireceğiz. Ve bir araya getirirken buradaki gibi yerleştirmeye özen göstereceğiz. Aynı şekilde altta gösterilmiş olan mesafelere de dikkat edeceğiz. Gördüğünüz gibi montajımız da bu şekilde oluşacak. Haydi başlayalım. Önce SolidWorks'te bir montaj dosyası açalım. Montajda göz at düğmesi otomatik olarak açıldı ve benim klasörüm otomatik olarak son kullanıldığı için çıktı. Robotori'nin parçalarının bulunduğu klasöre buradan gidebilirsin. Diyelim ki bu alanı yanlışlıkla vazgeçtin. O zaman sol taraftaki göz at düğmesine tekrar basabilirsin. Ya da yukarıdaki bileşen ekle düğmesine basarak bu alanın tekrar açılmasını sağlayabilirsin. İlk olarak getirmen gereken parça sabit parçan. Ben gövdeyi getirmek istediğim için parça 1'in üzerine çift tıklatabilir veya aşağıdan aç düğmesine basarak ilk parçamı getirebilirim. Parçayı getirdikten sonra şöyle birazcık görüntümüzü çevirebiliriz gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi şeklimizin ön bölümü gelmiş oldu. Şimdi parçada orta bölümde bir boynu vardı. O da bileşen 2 idi. Montaj bölümünde bileşen ekle bölümüne gidiyorum ve parça 2'yi aç düğmesine basarak veya çift tıklatarak getiriyorum. Amacım bu parçayı bu parçayla birleştirmek. Bunun için de parçaların üzerine çizimlerle orta noktalarını belirleyici noktalar atacağım. Peki bu parçayı yaparken nasıl yapacağız? Üzerinde çizim açıp buradayken oluşturabilirsin, fakat bazen ilişkiler bölümünde sıkıntı yaratabilir. En iyisi parçanın orijinalini çizelim. Parçayı bu ekrandayken gitmek için parçanın üzerinde mouse'un sağ tuşuna tıklat. En yukarıda parçayı aç düğmesine bas. Böylece otomatik olarak bu parçaya gitmiş oldun. Üst yüzeyinde hemen bir çizim açayım. Orta noktasını bulmak için çizginin kenarındaki merkez çizgisi yardımcı çizgimle tam kenar köşeden karşı çapraz köşeye bir çizgi oluşturayım. ESC ile komuttan çıktım. Bana bu çizginin orta noktası lazım. Yukarıda benim için harika bir yardımcı var. Nokta komutu. Nokta komutuyla gidiyorum ve tam orta noktasına tıklatıyorum. Bu şekilde de orta noktayı belirledim. Çizimimi okeyledim. Yaptığım işlemimi kaydettim. Ve içteki çarpıdan kapattığım zaman burada da gördüğün gibi oluşmuş olduğunu fark edebilirsin. Şimdi diğer parçamız için de aynı işlemi yapacağız. Bunun için parçamızı da diğeri gibi açalım. Üzerinde sağ tıklat, parçanı aç. Sağ tıklatıp tekrar burada bir çizim açıyorum. Tam orijinin olduğu yere bir nokta yerleştiriyorum ve okeyliyorum. Aynı şekilde baş bölümünü de yerleştireceğim için üst kısmına da şimdiden noktayı yerleştirebilirim. Yine bir çizim açayım. Nokta komutuyla orta noktasına tıklatarak okeyliyorum. Böylece buralarına da noktalarını yerleştirmiş olduk. Kaydediyoruz dosyamızı. Daha sonra çarpısından kapatıyoruz. Ve gördüğünüz gibi noktalı bir şekilde de oluştu. Kendini güncelledi. Artık ilişkiler bölümüne geçebilirim. Yukarıda montaj bölümünde montaj ilişkileri isimli bir düğmemiz var. Bastıktan sonra size hangi noktalar, yüzeyler birbirlerine denk gelecekse ayarlamanız için bir pencere çıkıyor. Geldim, gövdenin üstüne eklemiş olduğum orta noktasıyla çeviriyorum şeklimi. Şuradaki noktama tıklatıyorum. Bakın, okeylediğim zaman noktasına gelecek şekilde yerleştirdim. Mouse'umun sol tuşuyla basılı tutup sürüklediğimde gördüğünüz gibi boyunun sabit olmadığını görüyorum. Noktadan noktaya olduğu için her yöne hareket edebiliyor. Şöyle birazcık eğdikten sonra hala da ilişki pencerem açık olduğu için alt yüzeyimle gördüğünüz gibi 100 yazdı. Yine diğer gövdemin üst yüzeyine tıklatıyorum. Böylece bu şekilde de yerleştirmiş oluyorum. Şimdi ilişkiler bölümünü okey deyip basılı tutup sürüklediğimde silindir kendi ekseni etrafında dönüyor ve tabandan hiçbir şekilde kaymadan işlevini yapıyor. Şimdi baş kısmını getirmek için montaj bölümünden bileşen ekle diyoruz ve listeden parça 3'ümüzü bu
şekilde getiriyoruz. Parça 3'te de aynı şekilde ortalı bir şekilde yerleştirmek için alt kısmına bir çizimle orta noktasını göstermem gerekiyor. Fakat burada yapmak yerine ne yapalım demiştik? Çizimin kendi dosyasında çalışalım. Hemen üzerinde sağ tıklatıyoruz. Yukarıdan parçayı aç düğmesine basıyorum. Parça ayrıca tekrar açıldı ve ben şu alt bölümün ortasını bulmak için burada çizim açıyorum. Yardımcı çizgim merkez çizgisiyle kenar köşe noktadan aşağı kenar köşe noktaya bu şekilde çizimimi oluşturdum. Sonra ortasına da aynı şekilde noktamı yerleştirdim. Çizimimi okeyledim. İşlemlerim tamamlandığı için kaydettim. Kapattım dosyamı ve burada da güncellendiğini gördüm. Eğer size ekstra bir pencerede güncelleyeyim mi diye soruyorsa evet diyerek o bölümü geçebilirsiniz. Montaj bölümünden, montaj ilişkisi kısmından az önce yaptığımız gibi noktasına yerleştirelim, okeyleyelim ve yine bu da şöyle basılı tutup sürüklersem oynuyor biliyorsunuz. Hemen şu yüzeyi yerleştiriyorum, okeyliyorum. Böylece artık nasıl olmuş oldu? Buna basılı tutup sürüklediğimde bakın her yöne çevirebildiğim bu şekilde çizimim hazır oldu. Buradaki çizgiler sizi rahatsız ediyorsa sağ tıklatıp bakın gizleyebilirsiniz. Eğer bunları görmek istemiyorsanız bu şekilde de gizleyebilirsiniz. Artık kenar bölümlerin montajına başlayabiliriz. Kenarlarda ilk olarak sağ tarafta 5 numaralı parçamız var. 5 numaralı parçayı bileşen ekle diyerek buradan parça 5 getiriyorum. Ve şöyle yan bölüme uygun olacak şekilde yerleştirmek istiyorum. Fakat parçam hani normalde burada gördüğünüz gibi birazcık yan dönmüş. Hemen mouse'un sağ tuşuyla şu şekilde yerleştirmemi yapıyorum. Parçada belki hatırlarsınız mesafeler vardı. Örneğin parça 5'imiz burada, aynı zamanda diğer tarafta da mevcut. Bakın bir tarafını yaparsak karşı tarafı aynalayabiliriz. Örneğin sağ kolunu yapalım, sol kolunu aynayla oluşturalım. Parça 5'imizde şöyle bir alternatif vardı. 100 mesafe aşağıda olması gerekiyordu parça 5'imizin. Dolayısıyla parça 5 için uygun bir konum belirlemem gerekiyor. Hemen SolidWorks'üme geri dönüyorum ve burada 100 mesafe aşağıya denk gelecek şekilde yine bir ilişki çizgisi veya noktası eklemem gerekiyor. Parçamızı tekrar açalım. Bu bölümde şu kolun çalışacağı bölüme bir çizim açıyorum. Buraya bir merkez çizgisi çizebilirim tekrar şu şekilde. Bu çizginin uzunluğunu yukarı ile arasını 100 olacak şekilde ayarlayabilirim. Ve bu şekilde aralığını oluşturdum. Yine tam ortayı belirleyebilmek için nokta yerleştireyim. Okeyledim. Kaydettim. İçteki çarpıdan kapattım. Ve bana sordu, montajda da değişsin mi? Evet diyorum. Böylece gördüğünüz gibi montaj ekranında da o parçam değişti. Şimdi aynı şekilde bunun da ortasına denk getirebilmek için bu parçamı da açıyorum. Arka bölümünün ortasını bulabilmek için çizim açıyorum. Merkez çizgisiyle köşeden köşeye çizimimi yapıyorum. Nokta komutuyla tam ortasına denk gelecek şekilde ayarlıyorum ve okeyledim. Gördüğünüz gibi arka kısmına bir nokta yerleştirmiş olduk. Kaydediyoruz. İçteki çarpıdan kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi bu bölümü de oluşturduk. Şimdi montaj ilişkileri bölümünden noktayı noktaya getiriyorum. Okeyledim. Ve bunu yine noktadan olduğu için biliyorsunuz böyle kayıyor. Yüzeyi yüzeye okeyledim. Hala dönebiliyor. Yan yüzeyle yan yüzeyi seçiyorum ve okeyliyorum. İlişkiyi onaylayalım. Bu pencere bir kapansın ve yeni bir parça getirelim. Bileşen ekle bölümünden yeni parçamız parça 6 olabilir. Parça 6'yı seçiyorum. Şu şekilde yerleştiriyorum.
Buradaki gibi bakalım. Şöyle mouse tekerleğine basılı tutup sürükleyerek değiştirebilirsiniz. Mouse'un sağ tuşuna basılı tutup sürüklediğinizde yönlerini düzenleyebilirsiniz. Şöyle olması gerekiyor benimkinin. Ve bunu da buraya yerleştirmem gerekiyor. Bunu da yan yüzeylerini aynı şekilde yerleştirebilirim. Fakat bunu bunun içerisine nasıl yerleştireceğiz derseniz şu çizgiyle alttaki çizgiyi ilişkilendireceğiz. İlişkilere gidiyorum. Şuradaki çizgimle şuradaki çizgiyi bu şekilde ilişkilendirdim. Tamam dedim. Yan yüzeyle de yan yüzeyimi aynı bu şekilde ilişkilendirdim. Böylece bunu da buraya yerleştirmiş olduk. Geldik sırada şu arada bir yuvarlak bir silindir parçamız var. Bu parçamızın numarası arkadaşlar 4 numaralı parça. Hemen getirelim. Yukarıdan bileşen ekle düğmesiyle 4 numaralı parçamı da hemen getiriyorum. Yerleştiriyorum. Mouse'un sağ tuşuyla şöyle çeviriyorum. Burada aynı merkezli olacaklar ve kenarlardan çıkıntıları olacak. Hemen bakıyoruz. Şurada 10 mesafe önde, 10 mesafede arkadan çıkıntısı olacak şekilde yerleştirilmiş. Hangi parçamız? 4 numaralı parçamız. Daha sonra da birlikte 7 numaralı parçayı getiririz. 4 numaralı parçamızı yerleştirmek için montaj ilişkisinden şöyle dış çevrelerine tıklatalım. Okeyleyelim ve şöyle çevirebilirsiniz. Montaj ilişkisindeyim. Bu yüzeyle bu yüzeyimin seçtikten sonra mesafe vermek için sol taraftan mesafe bölümünü açıyorum. 10 mesafeydi hatırlarsanız. Ayarladım. Okey dedim. Bakın gördüğünüz gibi 10'ar bir mesafe vermiş oldum. Şimdi artık 7 numaralı parça için de hazırız. 7 numaralı parçamıza bir göz atalım. 7 numaralı parça tam buradan bu şekilde yerleşmiş. Kenarlarda da hafif birer çıkıntısal bir mesafesel bir bölüm var. Parçalarımızda buradaki kısmın uzunluğu 38'li bir sayı. Diğerinin mesafesi 50. Dolayısıyla aradaki fark yani 6 mesafe kenarlardan çıkması gerekiyor. Hemen montaj sayfama gidiyorum. Bileşen ekle düğmesiyle 7 numaralı parçamı ekranıma şu şekilde getiriyorum. Bu parçanın çizgilerinden önce bir birleştirme işlemi yapayım. Yani bu çizgi ve bu çizgimi bir birleştireyim. Hemen montaj ilişkisine gidelim ve çizgiyle şu şekilde birleştirdim. Bakın gördüğünüz gibi. Daha sonra da bunun yan yüzeyiyle bunun yan yüzeyini seçip bir mesafe vermek istiyorum. Biri 38, biri 50 olduğu için 6 mesafelik bir mesafe sağdan ve soldan çıksın dedim. Okeyledim. Burayı da bu şekilde oluşturmuş olduk. Fakat kol bu şekilde oynuyor. Oynamasını istiyorsan kalabilirsin. Fakat ben şu yüzeyle bu yüzeyi de seçerek şöyle geriden göstereyim hangi yüzeyler. Bu iki yüzeyi çakıştırdım ve okeyledim. Böylece kolumuzu da buraya bakın monte etmiş olduk. Buradaki şu şekildeki silindiri yerleştirmek isterseniz buraya önce bir kesinlikle onun merkezini belirlemeniz gerekiyor. Daha sonra da her ikisinde de nokta olacak şekilde çakıştırmamız gerekiyor. Orayı şimdilik İsterseniz geçebilirsiniz. Geldik sırada 8 numaralı parçamız. Hemen şöyle çıkıyorum. Şuradan bileşen ekle diyorum. Hangi parçam? 8 numaralı parçamı şu şekilde getiriyorum. Mouse'un sağ tuşuna basılı tutup sürükleyerek bunu böyle çevirebilirim. Bunun arkası şuraya denk gelecek şekilde de yerleştirmem gerekiyor. Önce şu ilişkiyi verebilirim. Bunun üst yüzeyi ile buranın üst yüzeyi aynı doğrultudalar bakın. Gördüğünüz gibi. Sonra bunun yan yüzeyi ile yine aynı şekilde bunun yan yüzeyi bakın bu şekilde. İstersek şu yüzey ile şu yüzeyi seçerek bunların arasına da bir teğet yani dokunan ilişkisi verebilirsiniz. Bakın bunu da halletmiş oldunuz. Peki bu yan yüzeyleri çakıştırdık fakat içeriye doğru bir geçiş yaptı. Neden? Burası 50, burası 15 ve 50 aralık olduğu için 70 aralık olduğu için 100. 100'den 50'yi çıkartıyorum. 50 25'lik bir mesafe yapmam gerekiyor. Orayı düzeltmek için listeme gidiyorum şu kesişme bölümüne
Mesafeyi açıyorum. 25'lik bir mesafem var diyorum. Okeyliyorum ve bunu da bu şekilde bakın yerleştiriyorum. Böylece hiç nokta koymadan bunu yerleştirebilmiş oldum. Artık yapacağım şey şu sağ taraftaki bölümü, yani hangi parçamız derseniz 9 numaralı parçamız. 9 numaralı parçamız kenardan, tam şu kenar çizgiden 90 mesafe aşağıda. Hemen uygulama föyümüzden bakalım. Kenardan 90 mesafe aşağıda yapışık şekilde duruyor, fark ettiyseniz. O yüzden de bunu benim ayarlamam gerekiyor. Hemen burada tekrar parçamı açmam gerekecek. Çizimimi şu ilişkilerden çıkalım. Çizimimin üzerinde sağ tıklatıp parçayı aç dedim. Ve şu biraz önceki bölüme, yani kolun olduğu kısma, şuraya bir çizim açtım. Açtığım çizimde şuraya bir merkez çizgisi yerleştiriyorum. Bakın, bu merkez çizgisinin hemen ölçüsünü kontrol edelim. Bu merkez çizgimiz aşağıya 90 demiştik. Hangi noktayla? Şurayla. Arasını 90 olarak belirleyelim. Bu çizgiye çakışacak şekilde yerleştireceğiz. Yine de orta noktasının belli olması için ortaya bir nokta her ihtimale karşı atıyorum ve okeyliyorum. Daha sonra çizimimi kaydettim, kapattım. Montajda da güncelle dedim. Ve şu şekilde buraya bir çizgi geldi, fark ettiyseniz. Artık 9 numaralı parçanızı getirebilirsiniz. Montaj bölümünden bileşen ekle diyorsunuz. Parça 9'unuzu seçip ekranınıza yerleştiriyorsunuz. Hemen ilişkiler bölümünden şu arkadaki çizgiyle bu çizgiyi okeyliyorum. Bunun tam orta noktasıyla bunun tam orta noktasını denk getiriyorum. Bu şekilde de bakın ayarlamış olduk. Fakat nokta ve çizgi olduğu için yüzeye sabitlenmemiş oldu. Hemen şu yüzeylerimizi de ilişkiyle gördüğünüz şekilde ayarlıyoruz. Böylece robotumuzun, dikkat ettiyseniz, sağ bölümünü tamamladık. Artık aynalama tekniğiyle sol tarafa bunları bir aynalayalım. Aynalamak için 3 boyutlu kısımda ortadan geçen bir düzleme ihtiyacımız var. Düzlem oluşturmak için bir yüzeyi kopyalayabilirsin. Örneğin şu yandaki yüzeyin bir kopyasını almak için üzerine tıklattım. Yukarıda montaj bölümünden referans geometrisi düzlem diyorum. Yüzeyin hemen kopyasını, mesafe istedi bakın. Direkt ben gidip şu orta noktaya tıklatırsam bu orta noktadan geçen bir düzlem oluşmuş oldu. Bu düzlemin boyutu hiç önemli değil. Bu aslında sonsuza giden bir düzlem. Ben bu düzlemi tam ortadan geçirdiğim için sağdaki parçalarımı sol tarafa aynalayabileceğim. Şu anda düzleminiz seçili. Yukarıda çoğaltma bölümlerinden aynalama komutuna girebilirsiniz. Aynalama düzlemi otomatik olarak seçildiği için aynalanacak parçalar bölümünden aynalanmasını istediğim şu parçalarımı seçiyorum. Ve şurası. Sonra da tamam düğmesine basıyorum. Bakın otomatik olarak gördüğünüz gibi robotumuzu tamamladık. Tek bu tarafta bir piramit tutuyordu robotumuz. Onu yerleştirme işindeyiz. Hemen şu düzlemimizi isterseniz gizleyebilirsiniz. Üzerinde sağ tıklatıp gizle dedim. Son parçam, 11. parçamı getiriyorum. Ve bir parçam daha var, 10. parçam. Onu da hemen bileşen ekleden getiriyorum. Şu parçam. Bunları da robotumuzun eline vermemiz gerekiyor. Önce her iki silindir, yani şu yuvarlak kısımlar eş merkezli olduğu için orayı bir ilişkilendirmek istiyorum. Baktığımız zaman hemen föyümüzden bakalım. Bakın tam aşağıda sınır olacak şekilde, yani hiç taşma yok. Silindir direkt elin içerisinde ve piramitte tam onun üstüne yerleşmiş şekilde. O zaman hemen montaj ilişkisi bölümünden şeklini seç. Bunun da içerisine tıklat ve okeyle. Sonra tam yerleştirmek için bunun alt yüzeyi ile bunun alt yüzeyini seç ve okeyle. Gördüğün gibi burayı bir yerleştirmiş oldun. Şimdi piramittesin. Fakat piramidi nasıl ortalayacaksın? Tabii ki yine noktalar bölümüne geldik. Hemen bu silindirin üstüne bir nokta, bunun altına da bir nokta yerleştirmem lazım.
Parçayı açmak için sağ tıklattın. Parçayı açtın. Şeklinin üzerinde çizimi açtın. Tam ortasının olduğu bölüme noktanı yerleştirdin. Çizimini okeyledin. Kaydettin ve kapattın. Bakın noktanız geldi. Piramidin altına da aynı şekilde parçamızı açıyoruz. Bu parçanın alt yüzeyinde çizim açıyoruz. Hemen orta noktasını merkez çizgisiyle belirleyebilirsiniz. Benim orta noktamda zaten orijin var ama yine de çizeyim. Orta noktasında bu şekilde yerleştirdim bir nokta. Çizimimi okeyliyorum arkadaşlar. Kaydediyorum. Kapatıyorum. Bakın buna da yerleştirdik. Artık kolay bölüme geldik. Hemen montaj ilişkisinden orta noktayla noktamı okeyledim. Şöyle şeklinizi bakın kaydırabilirsiniz. Bu yüzeyle bu yüzeyi okeylediniz. Gördüğünüz gibi. Eğer bunu da yine böyle hizalı olmasını istiyorsanız yüzeylerinizi hizalandırabilirsiniz. Mesela bunu değişik bir işlem yapalım. Bu farklı bunun ekseniyle eksen çakıştırması yapalım. Nasıl yani? Bakalım. Normalde montajımızın bakın sağ düzlemi bu tarafa bakıyor. Sağ düzlemiyle bu piramidi ilişkilendirebiliriz. Nasıl? Gidiyorum yukarıdan ilişkiler bölümüne gidiyorum. Listede gizli ağacımı açıyorum. Montajın sağ düzlemini seçiyorum. Sonra da piramidin parça 11'di. Parça 11'in sağ düzlemini seçiyorum. Bakın her ikisinin de sağ düzlemi yani ana montajın sağ düzlemiyle piramidin sağ düzlemini ilişkiledim. Okeyliyorum. Gördüğünüz gibi robotumuz artık bakın aynalama yaptığımız için aynı anda hareket ediyorlar. Gördüğünüz gibi oluşturmuş oldunuz. Robot hazır. Ekranda görmek istemediğiniz kısımlar için gizleme işlemi yapabilirsiniz. Evet. Bir sonraki aşamada robotumuzun renklerini oluşturalım. Bir de simülasyonunu yapalım istiyoruz. Ekranımıza robotumuzu güzelce yerleştirdiğimize göre robot Ori sizler için hazır.